Okulum tarafından KYK'ya başarısız yazısı gönderildiği için bursum krediye çevrilmiş. Bir tane dersten kalmak ya da 2 tane dersten kalmak bu başarısızlık durumunu yaratabiliyor. Krediye çevrildi bursum. Burs zaten yetersiz. Çalışmak zorunda kalıyorsun. Çalışınca ister istemez okul hayatın aksıyor biraz. Zaten başarısızlığa itiyor seni. Ama ben bir şekilde yine ortalamamı yükselttiğim zaman bursa geri dönmeyecek. Biri birine borç verirken önce sorar, borç almak ister misin diye. Reddedebilme imkanını sunar. Bana böyle bir reddedebilme imkanı tanımadı KYK. Önce hiç böyle borcun altına girmedim. Girmek de istemem asla. Zaten işte haber vermediler. Bir gün baktım ki kredi olmuş. Belirsiz bir düzenek var. Düzenek içerisinde aradan 5 yıl geçtikten sonra, yani ilk almaya başladığınızdan itibaren 5 yıl geçtikten sonra size diyor ki ben sana verdim bu parayı ama aslında bu borçtu. Bu nedenle ben de dava açtım. Krediye çevrildikten sonra ben zaten söyleyemedim annemlere bir süre. Çünkü hiç düşünmemişlerdi bile o yüzünü. Hani zaten okuturken zorlanıyorlar. Zaten verdikleri para kuş kadar bir para. Ama tek tek her ay içine hesapladığınızda ve 4 seneye vurduğunuzda okulu bitirip yeni iş hayatına girmeye çalışan bir insan için ağır bir yük. Doğal olarak biraz aileden destek almaya çalışıp, biraz kafelerde, barlarda çalışarak, bir taraftan da üniversiteyi okuyarak geçiyor hayatınız. Dersten çıkıp işe git, gel, ders çalış, tekrar okula git. Çok da bir öğrenciliği kalmıyor bu işin aslında. Beyoğlu'nun barlarında ve kafelerinde geçti öğrencilik hayatımız. Ben de çalışmak durumundayım. Bir şekilde tamamlıyorum aslında. O paranın üzerini tamamlıyorum sürekli. Alır almaz ilk yaptığım şey aylık akbil yapmak oluyor. Bayağı büyük bir kısmı, yani 6'da 1'i gibi bir şey direkt yola gitmiş oluyor. Kredi kartını da kullanmaya başlıyorsunuz ve gelen para da kredi kartı borcunu ödemeye geçiyor ve böyle böyle devam ediyor. Aslında o parayı da doğru düzgün kullanamıyorsunuz. Yani hayatımda ilk defa borçlanıyorum bir yerlere ya da birilerine. Böyle düşününce korkunç bir his gerçekten. Yani 25.000 lira benim bir yerlere borcum var diye düşününce yok, kötü yani. Ya çok düşünmemeye çalışıyorum. Düşünsem yemeyeceğim, içmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Attığım her adımı hesaplıyor da olsam bundan daha altına düşemem. Bu krediyi ödeyemezsem ne olacağına dair birkaç fikrim var ama net bir şekilde araştırmadım. Ama bunu düşünmemek her zaman daha kolay geliyor çünkü bunun öncesinde başka sorular da var yani. Acaba mezun olunca iş bulabilecek miyim de ödeyebilecek miyim bu borcu? Bir vergi hocamız vardı, bir lafı vardı. Şu hayatta 2 şey kesindir, biri ölüm, diğeri vergiler diyordu. Aslında o vergilerde KYK borçları desek konuya uygun bir şey olur. Milyon liralık borçlarınız olursa uzlaştırmayla silebilirler, işte düşürebilirler, indirim yapabilirler ama KYK borcunuz olduğu zaman böyle bir şey şansınız yok. Davayı açarken, dava dilekçesini hazırlarken de daha önceden açılmış benzer bir dava var mı yok mu? Kararlar, Danıştay kararları, idare mahkemesi kararları arıyordum. Böyle bir karar bulamadım çünkü bununla ilgili yapılmış bir başvuru yok. İnsanlar kabullendiği için. Ödememeyi düşünüyorum ya da ödememeyi umuyorum, öyle diyeyim. Ama bir anda karşıma çıktığında ve hiçbir şey yapamayacağım bir durumda da kalmak istemiyorum açıkçası. Yani tam yaklaşık olarak 14.000 lira borcum var. Net rakamı bilmiyorum. Zaten ödeme ihtimalim olmadığı için bakmadım da. 13.000 lirayı nasıl ödeyeyim şimdi yani? Gelsinler de alsınlar. Amme alacağı olduğu için aslında hukuki nitelemesi. Bu bir amme alacağı devletin alırken. En azından ideal bir toplum çerçevesinden baktığımızda ammenin, yani toplumun, kamunun buna rıza gösteriyor olması lazım. İnsanların %90'ı öğrencilere verilen paranın sonradan hacizle bilmem neyle hesaplarına bloke koyarak, kalan mirasına çökerek filan tahsil edilmesinden yana değil. Devlet bunu kimse sormuyor. Eğer dava olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, yani bunun hukuki olarak önü açılmış olursa benim durumda olan insanların da ücretsiz bir şekilde vekaletlerini alıp davalarını açacağım. Gerçek bir amme hizmeti yapacağım.